Normalde ismini Jedi Konseyi olduğu bir kanalda bu tarz bir video görememeniz gerekmekte. Ancak bu videoyu o kadar çok istediniz ki artık yapmak durumundayım. Bugün sizlere kadim düşmanlarımız olan Sith'lerin eğitim almaya başladıkları andan itibaren neler yaşadıklarını anlatmaya çalışacağım. Bu video Jedi Youngling'lerine bir ders, meraklılara ise eğlenceli bir video olmasını umuyorum. Umarım bu videoyu izleyip karanlık tarafa geçmezsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çanı açarak videolardan anında haberdar olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir Sith eğitimine tabi tutulmak istiyorsanız bunun bilinen 2 adet yolu vardır. İlk olarak eğer Sith İmparatorluğu döneminde yaşayan güce duyarlı bir birey iseniz Sith Akademisi'ne girmeniz gerekmekteydi. Bu şekilde eğitiminize başlayabiliyordunuz. Ancak ikiler kuralının Sith kültürüne empoze edilmesinin ardından Sith eğitimi almak istiyorsanız durum daha farklı ve özeldi. İkiler kuralına göre Sith Lord'u kendisine bir çırak alacak ise onu gözlemleyip en uygun olan adayı alması gerekmekteydi. Bu iki sistem arasındaki fark ise galaksinin siyasi yapısı ve Sith'lerin kültürel farklarından dolayıydı. Akademi sisteminde Sith İmparatorluğu bütün Sith'leri siyasi ve askeri bir çatıda toparladığı için Jedi düzeni gibi fazla sayıda öğrencinin eğitilmesi gerekmekteydi. İkiler kuralında ise sadece tek bir çırak alındığı için daha seçici olunması gerekiyordu. Sith eğitimi almak için çırakların aynı zamanda bir fedakarlık yapması gerekmekteydi. Fedakarlık bir eğitim yöntemi değil, daha çok çırağın ustasına olan adanmışlığını ispat etme biçimiydi. Fedakarlık da tahmin edilebileceği gibi çırağın sevdiği birini öldürmesinden ibaretti. Bu fedakarlığı yapanlar eğitimlerini almaya başlardı. Akademide eğitim alan akolaytlar büyük sınıflarda öğrenim görürlerdi. Jedi'lardan farklı olarak birlikte çalışmak yerine rekabetçi ve izole olurlardı. Sınıf mevcudiyetleri dönemden döneme değse de genelde 4 ila 20 kişi arasında olmaktaydı. Bu sistemde eğitim oldukça rekabetçiydi ve tüm öğrenciler tanınmak için yarışıyordu. En yetenekli öğrenciler sıklıkla yüceltilirken zayıf olanlar eğitimin dışına itilirdi. Sınıfta verilen eğitime ek olarak öğrencilerin kendi başlarına çalışmaları ve pratik yapmaları da bekleniyordu. Bazı durumlarda ise Sith ustaları tek bir öğrenciye eğitim vermek için seçebilirdi. Eğitimleri sırasında öğrenciler dövüş eğitimi, güç kullanımı, sorgulama ve suikast gibi eğitimler almaktaydı. Dövüş eğitimi akademide direkt olarak sınıflara verilmekteydi. Bu eğitimde basit ışın kılıcı teknikleri gösterilirdi. Daha sonra onları fiziksel özelliklerine en uygun forma yönlendirirlerdi. Sınıf eğitiminin yanı sıra öğrencilere özel sınıf olanakları da sağlandı ve kendi kendilerine de çalışabildiler. Bazı akademiler zarar vermeyen ışın kılıçları kullansa da bazıları gerçek kılıçlarla eğitim yapardı. İkiler kuralında ise dövüş eğitimi, diğer tüm eğitim türlerinde olduğu gibi ustanın takdirine ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirildi. Mesela Vader çırağını temel konularda eğitti ve diğer konularda doğaçlama yapmasını ve kendi dövüş stilini geliştirmesi için teşvik etti. Güç eğitimi, dövüş eğitimi gibi akademide sınıflarda verilirdi. Tek bir usta birden fazla öğrenciye öfkelerinden yararlanmayı ve gücün saldırgan uygulamalarına odaklanmayı öğretirdi. Eğitim, telekinezi gibi basit becerilerle başlar ve kademeli olarak ilerleyerek telepati veya güç yıldırımı gibi güçlü özellikler ile biterdi. İkiler kuralında ise bir sınıf olmasa da genelde aynı yol izlenmişti. Ek olarak gizlenme yeteneklerini de geliştirmeye odaklanılırdı. Sorgulama ve suikast eğitimleri ise Sith İmparatorluğu Cumhuriyet ile sık sık savaştığı için akademide verilen derslerdendi. Sith akademilerinde sorgulama ve işkence, çıraklara aktif olarak çoğunlukla savaş esirleri veya yerel suçlular gibi canlı denekler üzerinde öğretiliyordu. Suikast eğitimi o kadar hayati bir beceri olarak görülüyordu ki sadece bu eğitime odaklanmış akademiler bulunmaktaydı. İkiler kuralında ise bu eğitimin amacı ustaya hizmet etmekti. Çıraklar ustalarının özel ajanları olarak kullanılırdı ancak herkes bu eğitimi almazdı. Örneğin Darth Tyrannus önemli bir siyasi figür olması beklendiği için bu eğitimi almamıştı. Eğitimini bitiren çıraklar üst rütbelere atlardı ancak ikiler kuralında bu durum mevcut değildi. İkiler kuralına göre çırak ustasını öldürüp yerini alana kadar çırak olarak kalırdı. Sith İmparatorluğu döneminde ise birden fazla rütbe bulunmaktaydı. Eğitimini bitiren çıraklar orta seviye olan Sith savaşçıları olurlardı. Bunlar Sith İmparatorluğu'nun askerleri olarak görev alırlardı. Bazı savaşçılar ise daha acımasız olan Sith yağmacısı rütbesini almaktaydı. Onlar Sith'in en vahşi eylemlerin sorumluydu. Eğitimleri güç yerine ışın kılıcının agresif kullanımını içeriyordu. Savaşçıların bir üst rütbesi ise Sith Lordlarıydı. Sith Lordları Sith'in liderleriydi.
Savaş sırasında Sith Acolyte'ları ve savaşçılardan oluşan orduları komuta ederlerdi ve Sith Konseyi olarak bilinen bir yönetim organında söz sahibi olurlardı. Sith Lordları güçün karanlık tarafını sefalet, acı ve yolsuzluk yaratmak için kullandılar. Ayrıca tüm bilgilerini çıraklarına aktararak Sith'in irfanını korumakla da görevlendirildiler. Onlar Sith'in en büyük sırlarının koruyucuları ve en güçlü büyülerinin uygulayıcılarıydı. Sith düzeninin en yüksek rütbesi ise Sith'in Karanlık Lord'uydu. Sith'in Karanlık Lordları, Sith Lordlarının en büyüğü ve en güçlüsüydü. Gördüğünüz gibi Sith'lerin eğitimi Jedi'larda olduğu gibi karmaşık değil, daha çok kendi güçlerine ve öfkelerine odaklandıkları bir eğitim sistemleri bulunmakta. Bugün sevgili Jedi Youngling'lerine Sith'ler ve eğitimleri hakkında bir eğitim vermek istedik. Ayrıca Sith'lere meraklı olan vatandaşlarımız da bu açık kaynaklardan bilgi alabilir. Bu tarz videoları beğeniyor ve daha da kaliteli videoları kanalda görmek istiyorsanız bize katıl üyesi olabilirsiniz. Katıl üyesi olarak hem videoları daha erken izleyebilir hem de kalitemizi arttırabilirsiniz. Ek olarak Star Wars hakkında sohbet etmeyi seviyor ve başkalarıyla bu tarz konuşmalar yapmak istiyorsanız veya güzel etkinliklere katılıp vakit geçirmek istiyorsanız Discord sunucumuza katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.